Merhaba arkadaşlar. Bugün Porkut Arıcılık Murat Yılmaz'ın aralığındayız. Son zamanlarda Artvin'le ilgili, Artvinlilerin sahte bal ürettiği ile ilgili bir gündem oluştu. O gündemle ilgili de bir iki toplantı yapmıştık. Toplantıdan sonra da Arıcılar Birliği Başkanı'yla toplantı yaptık. Ve sonrasında da baya bir kamuoyu oluştu. Ondan sonra da geldik bal tüketenlere, bal sevenlere sahte bal nasıl olur ya da nasıl iyi bir bal alabilirsiniz? Onunla ilgili bu haftanın konusu bu. Öncelikle bu gündeme düşen Deniz Zeybek bir TV programında şöyle bir hikaye anlattı. Artvinli arıcı Kars'a gitmiş ve Karslılar Artvinli arıcıya demiş ki 400 lira olan balı 200 lira nasıl üretiyorsun? O Artvinli üretici de demiş ki biz arıya güvenmiyoruz. İşte balımızı kendimiz üretiyoruz gibi bir hikaye anlattı. Bunu ulusal bir televizyonda bütün Kars ve Artvinli hemşerilerimizi zan altında bırakarak böyle bir çok yani kötü bir hikayeyle iki tarafı da böyle bir örnek vermeye çalıştı ama sonra tepkilerden sonra kendisi bir açıklama yaptı. Ama biz arıcılar olarak başlangıçta yani Artvinli bir arıcı teknik olarak Kars'a gidemez. Gidemez. 2004'ten beri Artvin ve Ardahan bölgesindeki arıcılar izole bölgeye edildi ve Artvinli arıcı bu bölgenin dışına çıkamaz. Çıkan arılar da geri gelemez. Buradan dışarıdan bizim Artvin ve Ardahan bölgesine Kafkas arısı var ve buradan dışarıdan buraya arı giremez. Bu yasal olarak mümkün değil. Teknik olarak mümkün değil. Artvinli arıcının gidip Kars'ta bal üretip tekrar Artvin'e gelip mümkün değil. Bu genel olarak dediği çürüdü ama şimdi ikinci kısma geleceğiz. İkinci kısım ise de yani arıya bal nasıl ürettirilir yani ya arı yok arı yani değil de yani arıcı nasıl bal üretir? Şimdi Murat Porkut Arıcılık yıllardır arıcılık yapıyor. Yıllardır bal üretiyor. Yıllardır bal satıyor ve bununla ilgili Murat anlatacak. Merhaba, hoş Merhaba. geldin Yaşar. Öncelikle hayırlı kışlar diliyorum. Bir kışlatmadayız. Bir kışlatma sezonundayız. Görüyorsunuz bugün hava ayın 17'si. 12. ayın 17'si bayağı bir soğuk. Böyle olmasını da istiyoruz. Tüm arıcılar böyle olmasını istiyor. Şimdi sahte bal. Sahte balı analiz sonucu ayıran olmaz. 50 yıllık bir balcı da olsa, arıcı da olsa bunu anlayamaz. Bunu sadece analizde, üniversitelerde analiz yaparak anlaşılır. Sadece biz kendimiz anlayabilmemiz için yani bu bir Aslı Hoca'nın bir şeyi vardı. Bir tabağa bir kaşık bir bal atarsınız. Üstüne böyle yarım bardak su böyle saat yönünde çevirdiğiniz zaman o bal petek o altıgen dediğimiz petek gözlerinden oluşuyor. Bunu ben de denedim. Şu altıgenin şu altıgenin Bu altıgenleri tabağın içinde görebiliyoruz. Bal Ha. öyle bir yani saat yönünde çevirdiğimiz zaman orada yavaş yavaş oluşuyor. Ben bile hayret ettim. İnanır mısın? O altıgenleri şimdi telefonun piksel çözünürlüğü çok güzel olması lazım ki onu görelim ama canlı gözle görebiliyoruz. bunu bir arıcı arkadaş daha yapmıştı. Bir sahanın içinde İşte tabağın içine şimdi bir kaşık balla bir kaşık bal ve suyla hafif hafif çözetiyoruz. sadece tabağa çeviriyoruz. Yani Sadece tabağı böyle suyla çevirdiğimiz zaman orada altıgenler oluşuyor. Bu iyi bal anlamında oluyor. Bu kaliteli bal anlamında oluyor. Ama gerçekten işte nereden tahlil yaptıracağız? Nasıl yaptıracağız? Ben o işlere giremem. Altı üstü bir bal alıyoruz deyip de geçmeyeceğiz. Güvendiğimiz arıcıdan balımızı alacağız.
Ama şöyle bir şey söyleyeyim Murat, yani genel olarak Artvin'deki arıcıların çoğunda yani Güvence var. Güvence şöyle bir şey. Güvence Senden var. bal alan insanlar bir dahaki sallıyorum başka bir bal gönderdiğiniz zaman direkt olarak sizden şey alan bal alan kişi hemen anlıyor yani. Anlar. Çünkü herkesin bir bölgesi var. Yaşar. Herkesin bir bölgesi var. Bir damak tadı da var. Ben şimdi Borçka'ya gidiyorum. Kestane balı için. Borçka Güzelyurt köyüne gidiyorum. Ben orada. Şimdi ben arımı Artvin Hopa Eşmekaya köyünde, burada kışlattığım yerde, ben burada eğer kestaneye sokarsam bu benim köyde kestane oranı az. Az olduğundan dolayı diğer meyvelerden, bitkilerden alacak ve balın kalite yani kestane oranı düşecek. Ve Bu şimdi şu karıştırılıyor. Kestane oranının az olması çok olması o balın sahte olduğu anlamına gelmez. yok gelmiyor. Bakın inanın sahte bal petekle de yapılmıyor. Bu şimdi koloniyle yapılmıyor. Sahte bal. Biz bunu duyuyoruz. Yani biz bu arıcılığı yapıyoruz ama inanın çok videolar, çok kişiyle muhabbetler. Yani gittiğimiz yerlerde, geldiğimiz her yerde bu arıcılık, bal muhabbeti yapıyoruz. Görüyoruz, öğreniyoruz. Bunu sadece şeker, glikozda değil, şeker, kestane ağacının kabuğu, rengini de cevizin kabuğundan bunu karıştırıyorlar. Güzel katı haline geliyor. Rengini cevizin o ilk baştaki kabuğundan alıyor. Kokusunu da tadını da kestanenin kabuğundan alıyor. Ağacın kabuğundan alıyor. Şekeri de koyduğunu karıştırıyor. Bunun özel yöntemleri var. Bunlar yapıyorlar ama ya şimdi bir çuval şeker olmuş 1400 lira. Çok da güzel oldu. Artık sahte bal üretemeyecekler. Çünkü şeker pahalı. Şeker pahalı. Ama inanın dostlarımız bu bahsedilen bal bizim Artvin'in balı değil. Bu 150 lira satılan yani bir gazetecimiz söyledi ama ben bir arıcı olarak bir bal satıcısı olarak ben buna inanmıyorum. O bizim bal değil. Şöyle Kesinlikle şöyle katını. bir şey. Artvin'in balı hiç de hiç değil. Artvin'in balı hiç. Şimdi ne diyor orada? Güzel bir konuya şey yapacak. Şuruplama mı yapıyor? Boruyla bir şeyler diyor değil mi Yaşar? Onu bilmiyorum çok detaylı. Kovanın önüne bir Evet. şeyler yapıyor da işte şekeri döküyor da Evet. oradan arı çekiyor. Bizim arımız Kafkas ırkı. Bizim arımız akıllı. Bizim doğada taze polen, nektar vesaire var iken gidip de o şekerden nemalanmaz. Anlatabildim mi? Yani, Oradan yani almaz. Bunu bizim arımız Artvin'in insanı gibi merttir. Gidip de sahte şekerlere konmaz. şimdi daha doğrusu şimdi sahte baldan çok Artvin'in balı nasıl olur? Şimdi Artvin'in her bölgesine özel ballar vardır. Mesela bu bölgenin Hopa'daki vadilerdeki arıların yaptığı bal aromasıyla bizim Çiftliköprü köydeki kestanenin olduğu vadideki aroma çok farklıdır. Farklı. Şimdi bunu söyleyeyim bir kere. Mesela bizim köyün kestanesi serttir, acıdır, yoğundur mesela. Çünkü kestane bölgesi. Hani daha doğrusu arı hangi floralardan bal yapar mesela? Hani bütün sezon boyunca sen arıya şeker verip bal yaptıramazsın ki. Ha şunu söyleyelim bak. Hiçbir arıcı şeker vermiyorum diyemez. Besleme illaki bir şurup yapacak. Ha nedir? Şimdi ben mesela Ardahan'a gidiyorum. Orada çiçek balı üretiyorum. Benim gibi nice arıcılar da vardır. Organik yapan vardır, yapmayan vardır ama bir erken ilkbaharda bir besleme yapmamız lazım. Bir besleme oluyor. Şerbet, şurup dediğimiz veriyoruz ama bunu böyle arıya bal yapsın da bilmem ne olsun diye vermiyoruz. Ona takviye, ilave bir gıda veriyoruz biz. Gıda anlamında şuruplama yapıyoruz. Biz yani onu haznesine gelip de
gelip de şimdi biz bu çerçevenin üstünü bu şu anda şöyle bir peten içinde biz buna verdik de bunun üstünü kaplasınlar bunu sonra ben satayım diye değil yani. Bu bizim verdiğimiz beslemedir. Ha şunu da söyleyeyim. Yani o Ardahan'da çiçek balı yaptığımızda çoğunu satmıyoruz. Piyasaya sunmuyorum. Ben sunmuyorum. Bana yeteri kadar bir çiçek balı bırakıyorum. Çünkü ben erken ilkbaharda arıyı besleyeceğimden dolayı ben o çiçek balını kullanıyorum. Ha, çiçek balını da ne yapıyorum? Şekerle harmanlıyorum. Harmanlayıp veriyorum. Ben gıda veriyorum. Ben şeker yüklemesi yapmıyoruz. Arıcılar şeker yüklemesi yapmıyor. Biz Zaten gıda olarak veriyoruz. Şimdi kış boyu bu arı burada yatıyor. Bunun içinde de yemek olacak. Yemek olmadı mı ne yapacak? Ölecek. Bu kış boyu bıraktığımız çerçevelerdeki göz ballarını önce yer. Ondan sonra kemere doğru gider. Kemerde bitti mi ne oldu? Arı aç kaldı. Ne oldu? Mefta. Biz de bunu yemleme. Bizim yani bal tüketicileri biz arıya şerbet, şeker veriyorsak şurup anlamında biz bunu beslemek için yapıyoruz. Biz bunu çerçeveye koyup da size satalım diye şekerli bal onun için yapmıyoruz. Biz arıyı beslemek için şurup kullanıyoruz. Zaten biz arımıza kat attığımız zaman yani ballık attığımız zaman biz kesiyoruz bunu. Biz önce altta kuluçkalık ne yapsın? Gelişsin, arımız güzelleşsin. Bal akımına güçlü, çok 80 bin, 100 bin işçi arıyla girsin diye uğraşıyoruz. Bu böyle. Yani bizim şerbet vermemiz, şurup vermemiz arıyı beslememizdir. Biz arıyı beslemek için veriyoruz. İkinci, şimdi buranın oranın balları farklıdan bahsettin Yaşar. Şimdi Artvin bölgesindeyiz. Arhavi'den başlıyoruz. Kesinlikle fındıklı değil, Rize bölgesi. Tüketenler, bal tüketenler bunu iyi bilin. Artvin arısı, Kafkas arısı Arhavi'den başlar. Arhavi, Hopa Kemalpaşa, Borçkan Murgul, Şavşat, Yusufeli, Ardanuç. Artvin merkez ve Ardahan sınırına geçiyoruz. Ardahan'da da en son Kars'a taraf Göle, Hanak oluyor. Yani bu bölgeleri biz Kars bölgesine geçmiyoruz. Biz geçemeyiz de. Yani Bu bize yasa bize izin vermiyor. Yani Kars'ta bir olay olmuş, bir fıkra olmuş, gelmiş Artvinli'nin başına patlamış. Alakası olmayan bir şey. Gerçekten alakası olmayan birileri kulaktan dolma bir şeyler. Şimdi gelelim. Arhavi'de ne var? Kumar çok olur. Olur ya bir dağ, iki dağ, üç dağ böyle paralel dağlar kumar olur. Oradaki arıcı ne yapar? Orada üretimi yapıyorsa kumar ağırlıklı olur. kumar, deli bal dedikleri. Ha deli bal dedikleri. Deli bal dedikleri o oluyor. İşte şimdi zaten işte tabiat bitiyor. Artık bakmıyoruz. Onun beyazı var, sarısı var, bir de kırmızı pembesi var. Mor olanı var. Ha. 3 çeşit kumar var. İşte. Aslında arının en temel beslendiği florya bu bölgede kumar ağacıdır. Kumar ama ilk şeyden konuyor. Karayemiş. Karayemişi. Karayemiş. O karayemiş antibiyotikti. Bizim için karayemiş antibiyotik diye geçiyor. Gerçekten onu almadım arıza çok o sene hiç olmuyor yani. Canlanmıyor. Neyse. Yani şimdi Murat burada Deniz Zeybek dedi ya sahte bal. Aslında şimdi bu konuyu dezavantaj arılar yani Artvinlere ilgili söylediği bir şey. Biz iyi bir avantaja çevirebiliriz. Çünkü yani Mart ayında neye başlıyor? Arıyık meyvelere konmaya başlıyor. Evet. Erik açan. Sonra karayemişe konuyor. Sonra Elma, armut, yani her şey lahana oluyor, bitkiler oluyor, sebzeler oluyor. bütün Şey açıyor, mandalina, mandalina açıyor. narenciyeler de açıyor. Yani Sonra kumar ağacı açıyor ki oradan çok besleniyor. kumar işte Mayıs ayında
Mayıs ayında yani kestaneye girmeden, Mayıs'ın 15'ine Haziran 5'e girmeden işte kumar balığını sağıyorlar. Bazı hasat yapıyorlar. Yani her kovana salmıyor ama olan kovanda Çok sağlıyor. nadir oluyor, çok güzel oluyor tutan bal. O yani bir yemek kaşığıyla yiyemiyorsun onu. Bir çay kaşığıyla ancak yapabiliyorsun. Ondan sonra kestaneye gidiyor. Kestane gidiyor, ondan sonra Ardahan Göl'e gidiyor, çiçeğe gidiyor. Arada ıhlamur var. Ilamurla zaten kestane bir oluyor genelde. Hava şartları Ama tutarsa bittince başlıyor ıhlamur. Yani ıhlamur başlamışsa kestane bitmiştir gibi geliyor. aynen öyle. Öyle de oluyor ve kestane alıp ıhlamur açtığı zaman o sırlamayı, balın sırlamasını o ıhlamurdan yapıyor. Tat veriyor bir de. Şimdi Bir de onun karışımı daha güzel çok bir aroma güzel veriyor. oluyor, çok güzel oluyor. Sonra da Ardahan bölgesine yayla çiçeği, dağ çiçeği o bölgeye gidiyor mesela. Kır. Bir kır çiçekleri var işte orada. Üç kulak diyorlar. Ona korenga diyorlar. Orada da korenga mesela. Korenga bir ottur. Yonca gibi. Yonca bunun gibi. Arpa buğday da ekiyorlar. Sanırım Eylül'ün 15'ine kadar da yaylada bütün çiçekleri otluyor. Sonra dönüyoruz, geliyoruz buraya. Sarmaşık Burada sarmaşığı sarmaşık var. otluyor. Ha. Sarmaşıktan alıyor ve sarmaşıktan aldığını da varoğa geliyor. Ondan sonra başlıyoruz düşmanla çatışmaya. Varoğayla mücadele. Ve sezonu kapatıyoruz. Sezonu kapatıyoruz böyle. Esasında 11. ayda abi kışın gelmesi lazım. Arı yatacak. Arı uykuya dalacak. 5 ay hiç gözünü açmayacak. Yatması lazım ki ertesi sene bize daha güçlü, daha iyi bir bal sezonu geçirmemiz için hava şartlarında uygun olması, güzel gitmesiyle birlikte biz bal tüketenlere güzel bal yedirelim. Yani Artvin'in balı, bu denilen bal Artvin'in balı değil. Herkes bunu buradan... Bir kere Artvin'in balı ucuz değil. Mesela mümkün değil. Maliyetler yani Artvin'in ve balı öyle bu- ucuz olmaz. Yani maliyeti kurtar. Şimdi bir Ben ben şimdi göle gideceğim. Gölede bal hasatı yapacağım. Ben 400 liralık balı 150'ye vereceğim. Ya ben kafayı peynir ekmekle mi yedim ya? Ben Hopa'dan kalkacağım, Artvin'den, Kemalpaşa'dan, Arhavi'den arıcı dostlarımız kalkacak. Gidecek. O kadar masraf yapacak. Masraf, mazot bilmem ne yapacak, ona 400 liralık balı işte ben 150'ye vereyim. Ya vermez. Şekerin çuvalı 1400 lira. Ya bu adam 150'ye niye versin? Zaten bu adam bunu satmaz. Akıllı. Zaten bizim insanımız öyle 400 liralık balı 150'ye satmaz. Ya satmam kardeşimler. Ben ilkbaharda ben bu balı yediririm. Ve organik de olur. Şeker hiç yok. Çiçek balını ben arıya veririm. Ya bu adam bu işi yapıyorsa, ya bu arıcılıkta hille hurda olmaz. Hille hurda olan diğer yerlere baksınlar. Bizim Artvin'e bakmasınlar. bir de buradaki arıcılar belli bir oranda mesela bir tanıdığımın arılığı vardı. 40 tane kovandan 150 kilo bal çıkardı topu topu. Şimdi o adam 150 liradan bal satsa ne olur? 150 lirada 10 kilosu ne olur? 150 15 1500 o- şey o- bir buçuk 15 10 kilosu 150'den bir buçuk. 20 bin lira gibi bir para olur Ya. mesela. 40 Yani. tane kovandan yani bunun nakliyesi var, getiri var, götürü var, ramkası var. Ondan sonra yani mümkün değil bu. Yani ama 150 kilodan sonra da onun balı bitmiş oluyor. Şu anda mesela arasalar çok az bir arıcıda çok az bir bal vardır mesela. Öyle bal artmaz burada yani. Yok. Yok burada balar bu bizde Yani biz burada mesela 40 kaç kilosu 150 liradan 6 lira para yapıyor ya. 4 Yani çuval şeker olur ya. Mümkün bu sene ortalama bal 1000 liradan 1500 liradan gitti. Ben kestane balını 1500'den verdim. Çiçek balını 500'den verdim. Çiçek balını da yeteri kadar verdim. Kendime saklamışım. Çünkü
buna sadece işte ilkbaharda ben şurup verirken baldan koyuyorum ki onun kokusu ona karışıyor şuruba. Arı daha güzel, hoşuna gidiyor. Bal geliyor işte diyor, yumurta atıyor. Yani beslemeyi öyle yapıyoruz da şimdi konumuz yani biz bu denilen bal bizim değil. Artvin'in değil. Bir de buradan işte sağlıklı, güvenli işte Ya dedikleri gibi balcıdan yani, alacaksınız. Arı balınızı balcı arıcıdan alın. Ya gidip de yok 5 teneke şu kadar da 3 teneke şu kadar denilen ballar bal değil lütfen ya. Lütfen gidin arka ya Şimdi mesela bizim burada bir sürü arıcının sosyal medya hesabı var tabii. ve bu tarafta biliniyor. Ama en şeyi şöyle bir iş yapabilirler. Artvin Arıcılar Birliği'ni ararlar. Kimden bal alabilir? en basiti yani en basit gerçekten telefonla ararsınız Arıcılar Birliği'ni. Biz şu balı ama şimdi Artvin'de dediğimiz gibi Çifteköprü'nün kestane balı mı? Borçka'nın, Beylivan'ın kestane balı mı? Maçahel, Maçahel'in karışık balı mı? Borçka merkez, Borçka merkezin mi? Yani Ee, Murgul'un kumar balı mı? Hatila, Arhavi'nin Çifte Köprü'den yukarı şelalenin ismi neydi? Mençuna. Mençuna balı mı? Yani dik yamaç mı? Akıncılar var dik yamaç oranın balı mı? Yani bir sürü Murgul Gabarcet balı mı? Yani bu Artvin'in her vadinin kendine göre ama şimdi çiçek balımız oluyor. Bak. Ben burada bıraksam diken, çiçek bir sürü böğürtlen. Yani ne bileyim bir sürü burada bir doğal flora var. Tamam mı? Buradan alıyor. Burada yapan insanlar bu balı bulabilirsiniz. Yani balların çeşitleri, çok orman gülü, bilmem ne bunlardan alabilirsiniz. Kestane alabilirsiniz. Hatila Vadisi'nde Hatila'nın özel flora oraya özgü balı olabilir. Yani Artvin'de bir sürü bal çeşidi var. Bir sürü. Adam yeni yetiştirmiş olur. İhlamur'dan gelir. yani İhlamur tatlı baldır. Güzel. kahvaltılık baldır. Ha. Burada bir de kahvaltılık balla ilaçlık bal ayırtmak lazım herhalde. Çünkü mesela bazı insanlar hastalandığı zaman bizden işte orijinal ilaçlık bal diyor. Mesela burada hangi balık kastediyor mesela? Kestane balı. Kestane balı. Kestane balını sarımsağı doğrayacaksın, dilimleyeceksin. Balın içine kestane balını bir de limon. Onu ye kardeşim. Tamam ne öksürük kalır. Zaten doğal antibiyotik. Gerçekten doğal antibiyotik. Bal, sarımsak, limon ama kestane balı olacak. Gerçek hakiki kestane balı olacak. Artvin'den alacaksınız yani. Artvin'in Yani balından, bu bölgenin balını alacaksınız. Doğal antibiyotik. Çoluğunuza, çocuğunuza verin, yesin gitsin. Hele ki Yani kış aylarında şimdi metabolizmayı güçlendirir. yani dediğim gibi bir de alırken yani belirtmeleri gereken ilaçlık bal, kahvaltılık bal. Yani karışık bal kahvaltıda yenir yani sürekli yenebilir. Çiçek balı da yeniyor ama şimdi pahalı olunca şeyler artık hiçbir şey ucuz değil ülkemizde. Hiçbir şey ucuz değil yaşam. Bu da normal olarak da artıyor. Yani burada bir de Artvin'de bal olarak hani talebe yetişemiyor şu anda. Yani, Kesinlikle inanın biz talebe yetişemiyoruz. yani benim bu Ve sene- biz bitti mi de bitti diyoruz. Biz gidip de işte falanca da var. Onda da olurdu falanca yerden getirdi. Yani isim, yer kullanmadığımdan dolayı böyle falanca vesaire kelimeler kullanıyorum. Bunu anlayışla karşılayın. Yani onda vardı bunda var getireyim bizde öyle bir şey olmaz. Bizim balımız bitti. Kardeşim benim balım bitmiştir. Seneye görüşmek üzere. Nasip kısmetse oldu mu biz de size vereceğiz. yani sadece bu sene neredeyse ben eve yetecek kadar bal yapabildim. Herkes benden bal istedi. Bal yok dedik. Yani mümkün değil. Nadir oluyor. Az oluyor, öz oluyor. Kafkas arısının ırkı da böyle bir şey. Az ve öz yapıyor. Yani yumurtayı da şimdi arıcılık konunun içindeyiz de yumurtayı da az ve öz atar. Kışın 3 çerçeveyle geçirir koloniyi. 3 çerçeve, 4 çerçeve.
Kafkas arısı narindir. Kafkas arısı hırçın değildir. Kafkas arısının gagası uzundur. İşte o dışarıdaki şekerleri bizim arılar yemez. Bizim arıların gagası uzun olduğundan dolayı gider hazır taze nektarlara, polenlerden alır. Öyle dökme şerbetlerden bizim arılar yemez. Yanından geçmez. Uçmaz. Nedir yani? Dediğimiz gibi konuyu Yani- kapatalım mı? Ne diyorsun? Başka ne diyeceğiz abi? Başka Vallahi- ne diyelim yani o bal bizim bal değil. Başka da diyecek bir şeyimiz Yani- yok. İstersen bir iki kovan açalım mı? Yatıyor. Ya, yok yok. Yani arılığa gelmişiz böyle. Gel çift şeli kullanıyorum ben. Bir torba kullanıyorum. Bir de şey kullanıyorum. Naylon kullanıyorum. Ben bir tane açalım şuradan. Gel bakayım. Gel şöyle. Yani arılığa gelmişiz böyle. Bir kovan açmadan gitmek olur mu? Ne yapıyorlar kışın? Böyle kızlarım. Yaşar. Böyle işte çerçevelerle çalışıyor. Siyah çerçeve yer yok bizde. Böyle. Güzel. Şöyle gel Yaşar'cığım. Şunu şöyle yapalım. Bak öyle bir tane değil ha, böyle göstermelik değil. Her çerçeve böyle beyazdır Yaşar'cığım. Bismillahirrahmanirrahim. Kalite kontrol. Şöyle yatıyor mu? Ne yapıyor bir bakalım böyle. Şöyle bugün gerçekten şey, bakın bir torba arıyorum. Kağıdım da burada Yaşar. Üstten bakıyorum. Ana çık çık çık. Ne yapmış? Hiç ses çıkmıyor var ya. Öyle bir yapmışlar ki. Bak bu çerçeve boşta kalmış Yaşar. Bunu almamışım. Bir çerçevem şu anda şey fazla. Belki de tam çekildi ya. Bir çerçevem boşta Yaşar. Ama çok güzel yatıyorlar ya. Hiç kıpırdama yok. Bak 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 bak. Şöyle içine bak. Bak çerçevelerim de beyaz. Görüyor musun öyle? Evet geldi. Geldi mi? Ha, çıkıyorlar tamam. Çıkıyor. Yatın kızlarım. Yatın 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 yatın. Ya nasıl yatıyorlar? Bak işte termotaman. Altı yok Yaşar. Yaşar altlarını çıkarmışım görüyorsun. Hepsinin altlarını çıkarmışım. Hiçbir rutubet yok. Ha rütü alttan alıyorlar. Çıkarmışım altlarını Yaşar. Böyle soğukta. Yani nasıl desem. Çekiyor musun? Bak bunu görüyor musun nasıl yapmışım? Hem tel hem OSB sıcak soğuk. Yani bunu koyduğum zaman burada arı da çıkmıyor. Her yerden hava hiç şeysiz de getirebiliyorum bunu. Yani böyle de yapılabiliyor. Torbasız getirebiliyor. Ver bakayım Yaşar. Alo. Şöyle. Bak geldi eve bir tane kızımız. Uyandı. Bak yatıyor yatıyor bak çıktı eve. Yatın kızım yatın yatın yatın. Kızlarımız yatıyor. Şimdi işte arılığımız böyle. Yaşar şu karakovan ne olacak Yaşar? Aa. Bal yiyecek miyiz? Şimdi bir de Murat gel bu Karakovandaki balığı anlat. Şimdi Karakovan'daki bal Yaşar'cığım. Karakovan'daki bal tamamıyla organik. Tamamıyla organiktir. Ne fark ediyor fenliyle? Fenliyle o tamamen şeyi bile, dalaklar bile kendi yapıyor. Kendi doğadan aldığıyla örüyor. Üstüne balını koyuyor, sırlıyor, alıyorsunuz.
yediğiniz zaman damakta bir tane şey kalmıyor. O mum kalmıyor. Anladım. Tamamen sıfırdan. Tamamen yiyorsun, eriyor gidiyor. Yani ağzında bir tane bir şey kalmıyor. Daha önceden de Yani Fenli'deki gibi Karakovan'ı yönlendiremiyorsunuz. yönlenerek şimdi çoğu kişi o karakovan yapıyor. Öyle küçük küçük peteklerle kare kare de. Yani ben anlamıyorum. Bizim burada öyle yapan yok Artvin bölgesinde. Yani Küçük küçük bu- karakovanlarla yapan yok. Ha burada öyle bizde hep süzmedir. Ha sen istiyorsan çerçeveyle verebiliyorsun. Ama öyle bizde öyle karakovan çok nadirdir. Yani Abi. süzmeyle de verilebilir yani. Aynen öyle ama karakovanımız bu sene inşallah balını yiyeceğiz. Ha. Bu sene O bunun çekimini yapacağız şimdi. Bakalım inşallah. kışta nasıl çıktık, İşte, nasıl. zaten bir göstermiştim ben. Bir videoda vardı o karakovanın ne kadar arıyla kışa girdiğini o zaman belli edecek. Şimdi bizde Mart Nisan son cemrelerden son cemre vurdu ben buradayım Yaşar. Son cemre bugün atıyorum 5'inde son cemre vurdu. Ben 5'in 6'sında buradayım. Başlıyorum. Bismillah deyip başlıyorum. Yani ondan sonra durdurak yok. Ondan sonra sene boyunca bir dahaki ta 9-10. aya kadar çalışıyoruz.